Bugüne kadar ayakkabı tasarladığım insanlar arasında belki de en ünlüsüne ayakkabı yapacağım. Steve Aoki için custom ayakkabı yapıyorum ve pasta fırlatabiliyor ayakkabılar. Hadi başlayalım. Önce ayakkabıları almam gerekiyordu. Aklımda yapacağım tasarım az çok var. O yüzden aslında kumaş materyallere sahip bir ayakkabı almam gerekiyor. Onun için de Omsol'a geldik. Burada çeşit bir sürü ayakkabı var. Siz de bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Açıklamaları bırakıyorum. Aynı zamanda fiziksel mağazalarına da gidebilirsiniz. Bu arada bu ayakkabıları yapmak için neredeyse 2 günüm falan var. 2 gün bile değil. O yüzden çok hızlı olmam gerekiyor. Şimdi Omsol'dan ayakkabıları aldık. Gidiyoruz. Ayakkabıları yapmaya bugünden başlayacağım. Çünkü bugün en kaçı? İkisi mi? Üçü. Daha kötü. Çünkü 2 gün var. Yani 5'inde yetiştirmem lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama yaparız. Daha önce bir günde de yaptığımız oldu. Birkaç saatte de yaptığımız oldu. Bana da öyle geliyor ya. Birazcık yolumuz var Neco'yla. Neco selam vereceğim mi hayranlarına? Aynen. Çok iyi başlangıç. Şimdi şöyle bir şekilde boyayacağım. Bunlar highlighter, marker, ne demek istiyorsanız. Onları böyle dizip, daha önce ben bu tekniği yapmıştım. Boyayarak üzerine de kolonya sıkıyoruz. Böyle iyi bir miktarda akarak daha çok şey olacak, yayılacak. Ayakkabıya geçirmeden önce dilinde denemek istedim. Teşekkür ederim. Öyle tercih ettim. İçer gibi. Bence başlayabiliriz. Şu an şöyle gözüküyor. Bir çocuk yapmış gibi duruyor şu an. Ama Trusted Process diye boşuna dememişler. Gerçi o Sixers'ta pek işe yaramadı ama tam bir o şey aslında. Çünkü sonunda mesela şurada denediklerim ilerleyen zamanlarda şu hallere geldi. Böyle görebilirsiniz. Yani silikleşecek birazcık. Bir tekini yaptım. Diğer tekini daha farklı bir renk kombinasyonuyla yapacağım galiba. Yani en azından renklerin yerlerini değiştirerek şey yapacağım. Çünkü adam farklı renkli ayakkabıları çok tercih ediyor gördüğüm kadarıyla. Yani bir teki farklı renk, bir teki farklı renk olanları. Şimdi ikincisine geçeceğim. Burun kısmını bilerek şu an boyamadım. Bir de aynı zamanda şu kısımlarını da yapmadım. İç kısmına aksın istemiyorum şu an için. Sonrasında belki burayı ayrıca boyarım. Öyle bir plan var aklımda. Devam ediyorum. Diğer teki de yaptım. Diğer tek de böyle. Şimdi asıl işin çözüleceği yer bunları kolonyayla. Yani evet bayağı bildiğiniz hani kolonyayla. Çünkü alkol. Bunlar da alkol markerları. Alkol içeren markerlar. Alkol içeren şeyler olduğu için biz bunu aslında sıktığımız zaman o içine daha iyi işleyecek, daha farklı yerlerinde işleyecek ve burada denemelerde yaptığımız gibi birbirlerine yaklaşacaklar, birbirlerine geçecekler. Böyle bir sistem olacak. Şimdi Steve Aoki'nin ayakkabısı için pasta mancını eklemek istiyorum çünkü pasta fırlatıyor konserine gelenlere. Şimdi şöyle bir mancınık sistemi var. Bu ufak bir şeyini aldım. Bunu buraya takıyorsunuz. Ondan sonra buradan bastığınız zaman fırlatıyor. Deneyelim hatta. Şimdi böyle bir kağıt topu yaptım. Bunu yerleştirdim mekanizmaya. Şöyle kilitledik. İyi fırlatıyor. Şimdi benim aklımdaki fikir bu kısmını büyütüp şöyle genişletip bir tık aşağı indirip yine bu klipsin tutabileceği şekilde bir şey yapıp ayakkabının arkasında da şöyle bir şekilde oturtabileceğim bir tasarım yapmak istiyorum. Yani topuk kısmına girecek böyle. Bu teoride güzel ama eskiden biliyordum modelleme. Şu an yapmaya unuttum. Şu şekilde bir mekanizma yapma hayalim var. Belki farklı bir mancınık bulurum da diye düşünüyorum. Saçım başım dağıldı. Zaten bugün bütün gün kolonya kokularıyla ayakkabı boyadığım için. Dediğim mekanizmayı yaparsam olabilir gibi geliyor bana. Bir deneme yanılma yapmak için de çok bir vaktim olmadığından dolayı kafamdaki gibi yapabilirsem, en azından tasarlayabilirsem başarılı bir sonuç elde ederim diye düşünüyorum. Ben biraz daha modelleme işine birazcık daha bakayım. Döneceğim size. Her yerden ayrı çalışıyorum. Bir gün geçti, bakalım ayakkabılarımız ne olmuş, ben de merak ediyorum. Güzel duruyor. Gösteriyorum hemen. Şöyle bir önce siz bir bakın. Ayakkabılar ciddi güzel duruyor bu arada. Sadece şu yeşil yerlerinin bazılarını beğenmedim. Oraları bir airbrush'la belki bir geçerim ama şuralar falan çok güzel duruyor. Şunu da göstereyim size. O istediğimiz hani beklenmeyen sonucu gayet iyi aldık. Özellikle burun kısımları çok güzel bence. Çünkü daha az oraya boya şey yapmıştık hatırlıyorsanız.
akanlarla bir de böyle ufak tefek üzerlerine ekleme yaptık. Güzel duruyor ya. Vallahi beğendim. Bunu yaparken de zaten CD'lerin arkasındaki ışık kırılmalarını baz alarak yaptım. Sonuçta hani bir müzik insanı olduğu için yani müzikleri de biz zamanında CD'den dinlerdik. Ona böyle bir atıfta bulunmak istedim. Buralardaki yansımaları ayakkabıya yansıttık diye düşünüyorum en azından. Sadece dediğim gibi bu yeşil kısımlarını çok beğenmedim. Oraların bir üzerinden airbrush'la muhtemelen geçeceğim. İki boyutta yaptım. Biri daha büyük, biri daha küçük. Daha büyük olanı kullanmayı planlıyorum eğer yerimiz buna el verirse. Ayakkabının dili içinde işte bu CD parçalarını şeffaf bir şeyin içine yani şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Şu şeffaf malzememiz. Bunu böyle yapıp, bunu böyle yapıp buraya işte o CD parçalarını kullanabiliriz. Ya da biz zaten renk yansımalarını verdik. Şu bit pazarından şöyle bir çanta aldım. Sırf şurası için 10 liraydı. Çok iyi fiyat. Şurada çok hafif belki görünüyordur. Renk vererek bir şeyler yaptım. Belki öyle bir şey yapabilirim. Şimdi bu taban kısmını çıkartayım bu çantanın. Ondan sonra kararını veririz. Yani eğer kullanılabilir bir malzeme çıkarsa elimize boyut olarak öyle bir şey de yapabiliriz. Ki bu daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Orada iç tabanlarını da göstereyim size. Şöyle. Biri burada. Biri de böyle. Şu şekilde duracaklar. Ayakkabının üzerindeki parlak ve renkli şeylere de, detaylara da iyi entegre olabilir diye düşündüm bu. Şimdi ayakkabıya ekleyeceğim asıl olay şu mancınık olacak. Son prototiplerimden sonra en kullanışlı olanı oldu. Şimdi bunun buralarından delikler açacağım. Ayakkabının yan tarafından delikler açacağım. Şöyle bir parça buldum. Bu bir ortasında metal olan plastik parçaları tak diye girebiliyor yani birbirlerine. Şimdi ona uğraşacağım. Dünya üzerinde böyle bir şey yapan birinin olduğunu da zannetmiyorum. O yüzden deney aynı zamanda bir yandan. O yüzden beğenip abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Gelin başlayalım, deneyelim bari. Çok iyi oldu. Gösteriyorum size hemen. Uygulamalı göstereceğim hem de. Bu ayakkabılar o kadar içime sindi ki. Evet, ayakkabılarımız mancınıkla beraber bu şekilde duruyor. Şuralarında delikler var ayakkabının. O yüzden ayakkabının bir parçası gibi de durabiliyor böyle. Şunu da göstereyim. Böyle koyduğumuzu varsayalım. Böyle yaptık. Çok iyi fırlatıyor. Bu da böyle tak diye çıkartılabiliyor. Sonrasında arkasında iz de kalmıyor. Şöyle bir parça yaptım, aparat. Bilerek renkli yaptım böyle. Ayakkabının üzerindeki renklerden. Bir kısmına da şöyle bir şey yapacağım. 10 liraya bulduğum çantanın üzerindeki deriden şöyle bir kaplama yapacağım. Şöyle içinde olacak. Parlak olması daha iyi olacağını düşünüyorum. Her şey çok iyi şu an. Yarım vermem gerekiyor bu arada. Bir de zamanında bir tane Pokemon kartlarıyla çanta yapmıştım, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama onu da şuraya koyayım. Onun ipini uzatıp böyle bir yan çantaymış gibi yapıp onu da yine adama hediye etmeyi planlıyorum. Pokemon kartlarına falan çok ilgili olduğu için hoşuna da gider diye düşündüm. Kutuyu hallettim. Böyle oldu. Şöyle bakabilirsiniz. Burada Barış Manço. Burada Orpheus yazısı, burada da One of One yazıyor. Minik pastalar yaptım demiştim. Onun için de böyle bir kutu yaptım. Pastalar da bunlar. Bunları fırlatacak ayakkabı. Böyle yerleştireceğim içine. Üzerine de Barış Manço kapağınızı kapatıyoruz. Şu an saat 8:33. Aslında 9'da etkinlik başlıyor ama 1'de çıkacakmış. Her şeyi tamamlayayım da öyle yola çıkayım diye düşündüm. Bitti. Gidelim verelim artık. En azından vermeye çalışalım. Bakalım, emin değilim verebilecek miyiz ama birçok yönden saldırdım. Olacak bence. Bakalım. That's dope. That's really cool. Thank you. No problem. Also, I made you a custom sneaker That's awesome. that shows mini cakes. What's that? The sneaker can show mini cakes. It throws cakes? Yeah. You green? Yeah. That's cool.
Really nice. You made that? Yeah. Yeah. I think I You know. can do it. These are sick. Size 9, right? Size 9? Yeah. Really nice. Okay. I think Yeah. with these attachments. Oh, it's the Here. cake launcher? It's a And also, there are mini cakes. That. Oh, That shit. might be one of the coolest pairs to see it. Control. No way. Control. Mini cakes. Holy shit. That's it. Here we go. Oh shit. That's fucking dope, bro. This is so funny. Huh? So, yeah, this is the first time I've ever seen a cake catapult. A cake-apult. A cake-apult. Watch this. We need these cakes though. Yeah. I want to lose these cakes. We need them more. This is fucking dope, man. Those are probably the coolest shoes. Yeah, these are dope. Thank you so much, No bro. problem. How did you come up with the idea? I don't know. Right, He chose plugged cakes. in. Right. That's the idea. Don't walk That's him out awesome. there unless there's security guards on all sides. I wonder if we can just put it in here. What, the shoes? Maybe you can fit them. Yeah. Yeah. Because I don't have much room in my Yeah. bag. And thank you, brother. Thank you so much. Can we take a picture? Yeah. Istanbul!